Ciao a tutti, ben Hande. Yaklaşık 5 senedir İtalya'da yaşıyorum. Bu videoda kendi deneyimlediğim, yaşayıp gördüğüm İtalya ve Türkiye arasındaki farklardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak yiyecek, içecek, yemek kültüründen bahsetmek istiyorum. Kahvaltı. Türkler tuzlu kahvaltı yapıyor değil mi? Biz yumurta yiyoruz, zeytin, peynir, domates, salatalık. Eğer bunu bir İtalyana söyleseniz der ki sabah sabah ne yiyorsun? Onlar genelde tatlı yiyorlar. Bisküvi, kahvaltı, gevreği, süt, reçel, ekmek, yoğurt, tatlı yoğurt ve kahve içip çıkıyorlar, günlerine devam ediyorlar. Yoğurttan bahsetmişken Türk yoğurdu burada yok arkadaşlar. Ne yazık ki. İtalyanlar sadece tatlı yoğurdu biliyor. Kahvaltıda yiyorlar ve o kadar. Türk yoğurduna yakın olarak Yunan yoğurdu var. Tabii ki asla bizimki gibi olamaz ama tuzlu bir alternatif olarak o var diyebilirim. Mesela İtalyanlar pazar günleri aileleriyle öğlen yemeği yerler. Bu bir gelenek diyebilirim size. Ve bunu normal bir pazar günü olsa bile uzun uzadıya yavaş yavaş bütün yemeği planlayarak eğlenirler, birlikte vakit geçirirler. İlk olarak antipasto yaparlar, aperitif şeyler yerler. Daha sonra primo, başlangıç yemeği. Burada daha çok makarna, risotto yiyebilirler. Türkiye'de hatırladığım kadarıyla biz çorba yiyoruz. Secondo olarak yani ana yemek olarak et, tavuk, balık gibi şeyler ve yanında garnitür yerler. Genelde sebze, salata, patates gibi. Yani burada kuru fasulye pilav yok arkadaşlar ne yazık ki. Daha sonra da tatlıyla devam ederler. Bu yemeklerin yanında da şarap kültürü vardır tabii ki. Hani kışın kırmızı, yazın daha çok beyaz şarap tercih edilir. Tabii ne yediğine göre değişir. Balık yersen beyaz, kırmızı et yersen kırmızı gibi. Ama genel olarak diyebilirim ki kırmızı kışın, beyaz yazın içilir. Çünkü beyaz şarabı buzdolabında muhafaza ediyoruz. Yani soğuk oluyor. Kırmızı buzdolabında saklanmıyor. Daha sonra şunu fark ettim ki İtalyanlar acı yemek yemiyor. Baharat az kullanıyorlar. En çok kattıkları şey karabiber. O kadar. Yani Türklere kıyasla hiç baharat kullanmıyorlar bile diyebilirim. Ama gene de yemekleri lezzetli. Hani kendi sebzelerinin, etlerinin tadı var. Daha sonra modadan bahsedelim ki İtalyanlar için moda çok önemli. Her pazar, her şehrin bir bulvarı olur İtalya'da. Trafiğe kapalıdır, insanlar istediği gibi yürüyebilir ve her pazar öğle yemeğinden sonra aileler giyinir, süslenir ve bu bulvara yürüyüşe çıkar sadece sanki podyumdaymış gibi. Budur onların pazar aktivitesi yani bir parka ya da işte bir ormana tabii ki gidenler de vardır ama bu daha yaygın her şehirde olan bir aktivite aileler için. Ve şunu söyleyebilirim ki İtalya'da abartılı giyinmek diye bir şey yok. İstediğinizi istediğiniz zaman takın takıştırın. Hiç kimseye garip gelmez yani bu. Parmak arası terlik arkadaşlar. Parmak arası terlik giyinmiyorlar. Neden? Çünkü modaya aykırı.
Ben hatırlıyorum Türkiye'de bakkala, markete çıkarken giyinilir yani ne var bunda. Ama burada öyle bir şey yok. Hatta markete bile giderken makyaj yapıyorlar, kıyafetlerini değiştiriyorlar falan. Yani çok önemli. İyi bir görünüş sunmak İtalyanlar için. Daha sonra sanattan bahsedelim. İtalya'da her yerde sanat görebilirsiniz. Mesela Roma'yı ele alalım. Roma sokaklarında gezdiğiniz zaman sanki bir müzede dolaşır gibi hissedebilirsiniz. Çünkü her yerde adım attığınız her yerde bir heykel, bir mimari eser, bir şey görebilirsiniz. O hayran kalabilirsiniz. Zaten İtalya, Rönesans'ın başladığı yer, Rönesans başyapıtları burada. Mona Lisa, Leonardo da Vinci, Sistina Şapeli'nin tavanı, Michelangelo, David heykeli, gene Michelangelo, Venüs'ün doğuşu, Botticelli, daha bir sürü eseri burada bulabilirsiniz. Burada yapılmış. O yüzden onlar için gerçekten önemli sanat. İlginç bir şey söyleyebilirim. Tiyatroya giderken gene elegant bir şekilde giyinip süsleniyor İtalyanlar ama mor giyinilmiyor. Çünkü eski zamanlarda Hristiyanlar oruç tutarken tiyatrolar kapanırmış. Üzerlerinde mor ya da siyah şeylerle, örtülerle kaplarlarmış. Bu yüzden de tiyatrocular işsiz kalıp sonucunda da aç kalırmış. O yüzden iyi bir dönem geçmemiş tiyatrocular için. Bu yüzden hala onlara saygı açısından tiyatroya giderken mor giyinilmezmiş. Bazıları da şimdi kötü şans getirdiğine inanıyormuş. Hani Türkiye'de de sanattan bahsedecek olursak daha çok Osmanlı, İslam, Cumhuriyet sanatı görebiliriz. Ayasofya, Sultanahmet Camii, bunlar akla ilk gelen eserler. Şimdi de sinemadan bahsedelim. Burada çok ilginç bir şey var bana göre en azından. Türkiye'de sinemaya gittiğimizde bir filmin orijinal dili ve altyazılı ya da Türkçe dublajlı seçeneği olur değil mi? Hani istediğimize gideriz biz. Ya o ya bu. Her gün bu böyledir. Ama İtalya'da öyle bir şey yok. Yok yani. Bir film bir ayda bir akşam bir seans izleyebilirsiniz sadece eğer İngilizce ve altyazılı izlemek istiyorsanız. Bu çok ilginç bence. Bunun iki sebebi olduğunu düşünüyorum. Birincisi dil politikası. İtalya'da İngilizce ikinci dil olarak okullarda öğretilmeye zaten 20-25 senedir falan başlanmış sanıyorum. Önceden Fransızca varmış. Yani yeni insanlar İngilizce ile tanışmaya başlamış ve ikinci sebebi olarak da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra filmler İtalyanca dublajlı yapılmaya başlanmış hep yani. Bu yüzden de zamanla dublaj kültürü gelişmiş. İtalyanlar dublörlerinin çok iyi dublörler olduğuna inanırlar ve bundan ötürü de alışmışlar. Yani artık altyazı okumak zorlarına geldiği için sinemada talep bile olmadığı için sinemada bir kere izleme şansı sunuluyor olabilir diye düşünüyorum. Ve son olarak, genel olarak hani Türkiye'de Batı Doğu ayrımı yaparız ya biz. İtalya'da da Kuzey ve Güney ayrımı yapılır. Kuzey daha sanayi, güney daha tarımla geçinen, kuzeyde hayat daha hızlıdır. Güneyde hayat daha yavaş yavaş mottoları vardır. Ve şunu söyleyebilirim ki kuzey ve güneydeki şive değişiktir. Yani bizim duyduğumuz İtalyanca, standart İtalyancayı burada
duyamazsınız. Çünkü her şehrin, her bölgenin, bazen köyün bile kendi lehçeleri var. Yani bu yüzden her lehçe İtalyancanın etkisiyle birlikte sesleri değişmiştir. Yani şöyle söyleyebilirim ki ben Sicilya'da yaşıyorum. Buradaki İtalyancayla kuzeyden gelen bir arkadaşımın İtalyancasının telaffuzu değişiktir. Yani anlayabilirim gene ama şivesi değişik olur diyebilirim. Selamlaşma hakkında da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Burada gene dediğim gibi ben Sicilya'da yaşıyorum. Burada benim yaşadığım yerde kızlar bir kere yanaktan öper. Ama erkekler erkek erkeğe 2 kere. Neden olduğunu bilmiyorum. Ama böyle selamlaşma. Daha sonra son olarak da isimler ve anlamları hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bence Doğu kültüründe, bizim kültürümüzde isimlerin ve isimlerin anlamlarının önemi vardır bizim için. Çünkü ismimizin anlamının bizim hayatımıza kattığı değerler vardır. Mesela benim adım Hande, gülme, gülüş demek Farsçada ve ben gerçekten gülümseyen bir insanım. Beni herkes böyle bilir. Mesela bunun gibi. İtalya'da da daha çok kutsal isimler verilir. Herkes çocuğuna istediği ismi verebilir ama genellikle bunu söyleyebilirim ki aziz ve azizelerin isimleri veriliyor çocuklara. Ve ilginç bir şey var ki her gün, bir yılda her gün bir azize ya da azizeye atanmış. Mesela atıyorum 5 Kasım Saint Antonio, Aziz Antonio günü olsun. O gün herkes bildiği bütün Antonio'lara mesaj atar, arar, tebrikler bu senin isim günün falan filan derler. Yani bence bu da çok ilginç bir şey onlar hakkında. İşte bu kadardı İtalya ve Türkiye arasındaki farklar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Ciao!